Selamlar. İnsanlık tarihinin o büyük, o gizemli köklerine inmeye hazır mısınız? Bugün hepimizin bildiği ama detaylarına belki de pek hakim olmadığı bir konuyu, kadim Türk tarihinin Altaylardan başlayıp tüm dünyayı nasıl şekillendirdiğini masaya yatırıyoruz. Ben, bir tarih öğretmeni heyecanıyla bugün sizi çok uzaklara, o muazzam coğrafyaya götürmek için buradayım. Kaynaklarımızın ışığında binlerce yıl öncesine uzanan ve Altay dağlarından kopup dünyanın dört bir yanına yayılan o büyük hikayenin izini süreceğiz. Hazırsanız tarihin derinliklerine doğru yola çıkıyoruz. Hadi hemen konuya girelim. Gözlerinizi kapatıp o uçsuz bucaksız Altay dağlarının o devasa ölçeğini bir hayal etmenizi istiyorum. Kaynak metnimizin yazarı Murat Acı bu hikayeyi çok güçlü bir cümleyle özetliyor aslında. Vatanımız bozkır, beşiğimizse Altay. Bu öylesine söylenmiş sıradan bir söz değil. Yüksek ormanlarla kaplı, gökyüzüne en yakın olan bu temiz dağlık bölgenin, yani ebedi Atayurt'un tarihin akışını nasıl başlattığını anlatan adeta bir kilit taşı. İşin zaman boyutuna baktığımızda öyle birkaç yüzyıldan falan bahsetmiyoruz. Dile kolay, hikaye tam 200 bin yıl öncesinden, ilk insan izlerinden başlıyor. Taşların şekillendirildiği o mağara günlerinden, ahşap evlerin inşa edildiği Tunç çağına, ardından medeniyeti baştan aşağı değiştiren demir eritme teknolojisine ve nihayet dünya haritasını yeniden çizen o devasa büyük göçe uzanan gerçekten epik bir kronoloji bu. Şimdi her şeyin başladığı o noktaya 200 bin yıl öncesinin sıradan dünyasına bir dönelim. Sadece hayatta kalma ve avlanma mücadelesinin olduğu bir dünya düşünün. Arkeolog Okladinikov'un eşsiz dikkati sayesinde keşfedilen Ulalinka mağaraları işte bu ilk insanların izlerini taşıyor. Okladinikov, binlerce sıradan taşın arasında doğanın değil, bizzat bir insanın eliyle şekillendirilmiş o tek bir taşı bularak Altay'daki kadim varlığın kapılarını resmen aralamış oldu. Peki ama bu insanlar aletleri nasıl yapıyordu? Taşları sadece birbirine vurarak mı? Kesinlikle hayır. Çok daha zekice bir yöntemleri vardı. Nefrit adında çok nadir ve son derece sert bir taşı buluyorlar. Önce ateşte iyice ısıtıp sonra aniden soğuk suyla şokluyorlar. Modern insanların bile teknoloji olmadan zor yapacağı tıraş bıçağı keskinliğinde hançerler ve bıçaklar elde ediyorlar. Gerçekten inanılmaz bir mühendislik zekası. İşte bu teknolojik atılım, insanları o soğuk ve nemli mağaralardan çıkaran asıl kıvılcımdı. Keskin baltalarıyla ağaç kesmeyi öğrenen Altaylılar, doğanın insafına kalmaktan kurtulup, Kuren adını verdikleri sıcak ahşap evleri inşa etmeye başladılar. Dıştan toprak dolgulu, sekizgen yapılıydı bu evler. Ve asırlar boyu sürecek bir Türk geleneği olarak kapıları hep doğuya, yani güneşe bakıyordu. İnsanlık artık kendi inşa ettiği sıcak yuvalara adım atmıştı. Zamanla o Kurenler büyüdü, gelişti ve devasa şehirlere dönüştü. Tıpkı kaynaklarda detaylarıyla bahsedilen tarihi 5000 yıl öncesine uzanan Arkaim gibi. Arkaim sokaklarını bir düşünün, hemen hemen her avluda gece gündüz sönmeden harıl harıl yanan metal işleme ocakları var. İnsanlar ürettikleri bu metal ürünleri diğer bölgelere taşıyarak devasa bir ticari ve kültürel ağ oluşturmaya başlamışlardı bile. Tabii ki bu devasa medeniyetin anlattığı bir şeyler, söyleyecek sözleri vardı ama yüzyıllar boyunca kimse onları duyamadı. Ta ki Danimarkalı Profesör Wilhelm Thomson sahneye çıkana kadar. Thomson, kadim Türk runik yazılarını deşifre ederek resmen o tarihi sessizliği bozdu. Modern tarihçilerin o eski sesleri yeniden duymasını sağlayan bu buluş, tarih bilimi için gerçekten paha biçilemez bir kilometre taşıdır. Ve Altay dağlarındaki o büyüleyici kaya resimleri. Biliyorsunuz bunlar sadece hadi kayaya bir şeyler çizelim denilerek yapılan sıradan sanatsal süslemeler değildi. Aslında ilk yazılı dilin ta kendisiydi bunlar. Kadim ustalar bu kayalara nasıl yaşadıklarını, ne konuştuklarını, neye inandıklarını ilmek ilmek nakşetmişlerdi. Bu sanat onların diliydi ve bir milleti var eden de işte o bağdı. Hadi şimdi birer dedektif gibi bu sembolleri beraber çözelim. Altaylıların doğayı ne kadar harika gözlemlediğini göreceksiniz. Mesela kayada bir koyun çizimi görüyorsanız bu zenginlik ve bolluk demek. Aslan otoriteyi, kaplumbağa ebedi huzuru temsil ediyor. At savaş ve bitmeyen bir hareketliliğin simgesi. Ejderha ise güneşi ve mutluluğu. Her bir çizgi doğayla kurdukları o kutsal bağın bir yansıması. Burada çok önemli bir noktaya temas etmek istiyorum.
Kaynak yazarımız Murat Acı, araştırmasını doğrudan çocuklara ve ailelerine ithaf ediyor. Neden dersiniz? Çünkü kadim Türklerde eğitim öyle okul binalarında dört duvar arasında değil, doğrudan ocağın başında, ailede başlardı. Aile, bu toplumun resmen yıkılmaz temeli ve en büyük, en belirleyici eğitim kurumuydu. İnanç sistemlerine, yani Göktanrı inancına gelirsek, burada Vajra olarak da bilinen o meşhur eşit kenarlı haç karşımıza çıkıyor. Bu sıradan bir kesişme işareti değil aslında. Merkezdeki güneşten, yani Tanrı'dan etrafa yayılan iyilik ışınlarını temsil ediyor. Altaylıların doğaya, kutsal dağlara ve o sonsuz mavi gökyüzüne duydukları o derin, sarsılmaz bağlılığın çok estetik bir dışa vurumu bu. Ve geldik insanlık tarihini kökünden sarsan o muazzam teknolojik kırılma anına. Hikayeye göre Timur adında bir Altaylı, gökten düşen siyah bir taşı, yani saf demiri içeren bir meteoriti alıyor ve dünyada kimsenin aklına gelmeyen bir şey yapıp bu demiri eritebilecek bir fırın icat ediyor. Bu gök demiri sadece aletleri değil, kelimenin tam anlamıyla dünyanın kaderini değiştirdi. Düşünsenize, demir silahlar ve zırhlarla elde ettikleri gücü. Tabii demiri işleme gücü sadece kılıç yapmakla kalmadı, ulaşıma ve giyime de doğrudan yansıdı. Atı evcilleştirip adeta onunla bütünleşen kadim Türkler, modern dünyada bizim hala kullandığımız şeyleri icat ettiler. Bir atın üzerinde saatlerce rahatça seyahat edebilmek için ilk pantolonu, yani şalmarı, o yüksek topuklu çizmeleri buldular. At üzerinde dengede kalıp o ağır yayları gerebilmek için de üzengiyi icat ettiler. At, Altay'ın o kapalı sınırlarını tüm dünyaya böyle açtı işte. Sınırlar açıldığında ulaşılan coğrafyanın devasa boyutuna bir bakar mısınız? Profesör Rudenko'nun sunduğu arkeolojik kanıtlara göre durum çok net. Tarihte İskitler ya da Sakalar olarak bilinen o efsanevi savaşçı halk aslında M.Ö. 5. yüzyılda Altay'dan Bozkır'a yayılan Türklerin ta kendisiydi. İnanılmaz askeri yetenekleri ve o harika estetik kültürleriyle Büyük Bozkır'ı boydan boya fethettiler. Ama burada durup kendimize şu kilit soruyu sormamız lazım. Bozkır'da yaya olarak yürüyemezsiniz, öyle çok fazla eşya da taşıyamazsınız. Peki, savaşçılar at üstünde ilerlerken eşyalarını, çocuklarını, yaşlılarını, kısacası bütün bir aileyi o uçsuz bucaksız, dondurucu Bozkır'dan nasıl geçirecekler? Bu devasa lojistik kabusu nasıl aşacaklardı? İşte deha tam burada devreye giriyor. Kibitka. Araba tekerleğini Bozkır şartlarına uyarladılar ve tekerlekli, mobil ahşap evleri icat ettiler. Üzerini de mucizevi bir yalıtım malzemesi olan keçi tiftiğiyle kapladılar. Ne yağmur geçiriyor ne soğuk alıyor. Geceleri bu arabaları çember şeklinde dizdiklerinde anında savunulabilir koskoca bir seyyar şehir ortaya çıkıyordu. Bütün bir medeniyet ahşap tekerlekler üzerinde kıtalar aşıyordu. Bozkır'a indiklerinde o yüce dağları geride kalmıştı tabii, ama dağlarını yanlarında götüremeseler de dümdüz Bozkır'da kendi kutsal dağlarını inşa ettiler. İşte bunlara kurgan diyoruz. İçlerinde tomruktan yapılmış bugünkü tabutların atası olan kesme mezarlar vardı. Ataları ve onların eşyaları için diktikleri bu yapay tepeler aslında geçmişlerini asla unutmadıklarının, köklerine olan o sarsılmaz saygılarının birer anıtıydı. Tüm bu harika yenilikler, tekerlekli evler, demir silahlar ve o muazzam atlı kültür birleşince ne oldu dersiniz? İnsanlık tarihinin en büyük olaylarından biri, kavimler göçü. 2. yüzyılda Altay'dan başlayıp İdil, yani Volga Nehri üzerinden Avrupa'nın içlerine kadar 300 yıl boyunca dalga dalga yayılan o devasa göç, bu göç sadece insanları değil, gelişmiş mimariyi, pantolonu, çizmeleri, resmen yepyeni bir kültürü ve dünyayı Avrupa'nın kalbine taşıdı. İşte bu derinlemesine incelememizin sonuna yaklaşırken sizi şu düşünceyle baş başa bırakmak istiyorum. Eğer bugün günlük hayatınızda kullandığınız pantolondan, ev inşa ederken kullanılan tuğlaya kadar modern dünyanın temelleri binlerce yıl önce Altaylardan, o ahşap tekerlekler üzerinde geldiyse, acaba etrafımızda kökenini hiç bilmediğimiz ama aslında hayatımızı şekillendiren daha ne kadar çok kadim gelenek var? Bunu bir düşünün derim. Bu büyüleyici tarihte bizimle yolculuk yaptığınız için çok teşekkürler.